Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Ayçiçeği ya da Latince adıyla Helianthus annuus, papatyagiller yani Asteraceae ailesinin en tanınmış üyesi olarak endüstriyel üretime konu olan Güney Amerika kökenli bir tarım bitkisidir. Fakat iri ve gösterişli çiçekleri nedeniyle bahçe süs bitkisi ve hatta kesme çiçek olarak da sıklıkla kullanılır. Bitkinin adı Yunanca'da güneş anlamına gelen Helios ve çiçek anlamına gelen Anthos'un birleşiminden oluşur. Bitkinin soyadı Annuus ise onun tek yıllık bir bitki olduğunu işaret eder. Ayçiçeğinin farklı kültürlerde birbirinden farklı isimleri vardır. Örneğin bitkiye Fransızlar Tournesol, İspanyollar Girasol, Almanlar Sonnenblume ve Japonlar ise Himawari derler. Tüm dillerde güneşle ilişkilendirilen bir çiçeğin bizde neden ayçiçeği olarak tanındığını netleştiremedim. Ama ona Türkçe'de ayrıca güneşe yönelen anlamına gelen güne bakan da denir. Tahminimce tıpkı bitkinin de yaptığı gibi dünyanın uydusu olan ayın da gökyüzünde güneşi takip eden bir gök cismi olarak düşürülmesi nedeniyle bitkiye bu isim verilmiş olabilir. Ayçiçeği boyu ortalama 3 metreye kadar ulaşabilen uzun boylu otsu bir bitkidir. Bitki iri ve parlak sarı renkli çiçeklerini taşıyabilecek güçlü, kalın, tüylü ve dik duran bir gövde oluşturur. Ayçiçeği çiçeklerini Haziran'dan Ağustos'a kadar sergiler. Aslında bizlerin parlak sarı taç yapraklarla çevrili tek bir çiçek olarak gördüğü dairesel çiçek başı, çok sayıda çiçekten oluşan bir çiçek salkımıdır. Ve bunlar olgunlaştıkça tadına doyum olmayan enfes tohumlara dönüşür. Bir ayçiçeği çiçek tablasında yaklaşık 2000 adet tohum oluşturur. Çocukluğumda kurumuş çiçek salkımını bir bıçakla bitkinin gövdesinden ayırdıktan sonra bitkinin tohumlarını ayıklayıp bazen doğrudan bazen de kavurarak yediğimizi anımsıyorum. Genel Türkçe'de ay çekirdeği olarak bilinen bu atıştırmalık benim hala en sevdiğim adeta bağımlılık yaratan çerezlerdendir. İzmirlilerin ayrıca ona çiğdem dediklerini üniversitede ilk defa İzmirli bir okul arkadaşım olduğunda öğrenmiştim. Farklı yörelerde de bu tohumlara şemşemler, çıt çıt, çik çik ve tırtık gibi onları yerken çıkan çıtırtı seslerinden esinlenildiğini düşündüğüm isimler de verilmiştir. Ayçiçeği gelişirken gövdesi boyunca geniş, kalp biçimli ve pürüzlü yapraklar oluşturur. Ilıman iklimlerde bol güneş altında ve drenajı iyi topraklarda yetişmeyi sever. Arı ve kelebekler gibi tozlaştırıcıların en sevdiği bitkilerdendir. İspinoz gibi birçok kuş türü de bitkinin tohumlarıyla beslenir. Dünyada ayçiçeği tarımı ilk kez bu yağlı, besin değeri yüksek ve lezzetli tohumları için Güney Amerika'nın kadim yerli halkları tarafından başlatılmıştır. Güney Amerika'da ayçiçeğine 4. kız kardeşler denmiş. Çünkü diğer kız kardeşler olarak düşündükleri mısır, fasulye ve kabağın yanında mutlaka ayçiçeği de yetiştirirlermiş. Ayçiçeği daha sonraları Avrupalı gezgin ve kaşifler tarafından 16. yüzyılda Avrupa'ya getirilmiştir. Günümüzde ayçiçeği tarımı dünya genelinde yapılmaktadır ve hatta biyodizel ve hayvan yemi üretiminde de kullanılmaktadır. Çöl, tundra ya da tropikal iklim özellikleri göstermeyen her coğrafyada yetiştirilebilir. Özellikle Ukrayna, Rusya ve Arjantin'de önemli bir üretim hacmine sahip olan ayçiçeği tarımı, dünya genelinde yıllık 50 milyon metrik tonu aşar. Ukrayna, Rusya ile birlikte dünya ihtiyacının yaklaşık %53'ünü karşılar. Ülkemize ise 19. yüzyıl sonlarına doğru ulaşan ayçiçeği tarımı 50'li yıllardan itibaren bitkiden elde edilen bitkisel yağın değer kazanmasıyla birlikte kitlesel olarak Trakya ve çevresine yapılmaya başlanmıştır. Ayçiçeği tarımı soya, kolza ve çeşitli tahıllarla dönüşümlü olarak yapılmaktadır. Günümüzde bitkinin yağı daha çok kızartmalık bir yağ olarak tercih edilir. Bitkinin tohumları ise salataları ve unlu mamulleri süsler ya da çeşitli sos ve ezmelerin yapımında kullanılır. Ayçiçeği herhangi bir bölümü zehirli olan bir bitki değildir. Onun taze yapraklarını ve hatta sarı taç yapraklarını çekinmeden salatalarınıza ekleyebilirsiniz. Ayçiçeği tohumlarıyla hazırlayabileceğiniz lezzetli bir ezme tarifini de hemen değerli bitki dostlarımla paylaşmak isterim. 200 gram kadar ayçiçeği tohumunu, bir avuç taze fesleğen yaprağı, birkaç diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve eğer vegan değilseniz biraz da parmesan peyniriyle rondodan geçirin. Bu lezzetli ezmeyi makarnalarınıza karıştırarak ya da kızarmış ekmeğinize sürerek keyfini çıkarabilirsiniz. Bu arada eğer vegansanız ayçiçeğinin vegan hareketinin önemli sembollerinden biri olduğunu da zaten biliyorsunuzdur. Ay çekirdeği E vitamini, selenyum, bitkisel protein, lif ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir besindir. Bu tohumlardan elde edilen ayçiçek yağı, sabun, mum, sıvı yağ ya da margarin üretiminde kullanılır. Eskiden çimlendirilen ayçiçekleri tohumları yoğurt mayalamak için de kullanılırmış.
Ayrıca kahvenin bulunamadığı durumlarda kahve gibi kavrularak pişirildiği de biliniyor. Zeytinyağına alışkın olanların haklı olarak elini bile sürmediği bir yağ olan ayçiçek yağının en sağlıklı şekli soğuk sıkım ya da rafine olmayan türüdür. Omega 6 açısından da zengin olan bu yağın tüketilirken mutlaka omega 3 ve D vitaminiyle dengelenmesi önerilir. Bu yağ ayrıca iltihap giderici özelliği nedeniyle cilt bakım ürünlerine de eklenir. Bitkinin yaprakları geleneksel tıpta kanama durdurucu, idrar ve balgam söktürücü olarak kullanılır. Eskiden böcek ve yılan ısırıklarında bu yapraklar ezilerek lapa halinde yaralara konulmuş. Bitkinin çiçekleri ve tohumları da ateş düşürücü olarak solunum yolu hastalıklarının tedavisinde bitkisel çay yapımında kullanılmıştır. Geçmişte gaz ve elektrik bulunamadığı ekstrem durumlarda aydınlatma amaçlı yakıldığını öğrendiğimde bunu ben de deneyip görmek istedim. Fakat çok fazla is ve koku çıkaran bir aydınlatma alternatifi olduğunu söylemeliyim. Ayçiçeğinin bahçecilikte süs bitkisi olarak kullanımı ya da kesme çiçek olarak aranjmanları süslemesi de oldukça yaygındır. Bitki tohumdan üretilir. Sığ bir kapak toprağıyla örtülerek ekimi yapılır. Bol güneşli bir konum ve düzenli sulama ister. Dev ayçiçeği olarak bilinen Russian Mammoth ve cüce ayçiçeği olarak tanınan Teddy Bear çeşitleri gibi birçok farklı türü bulunur. Sandwich Orange Summer kültür çeşitli bahçecilik ödülleri kazanmıştır. Bitki bazen meyve ve sebze bahçelerinde kuşların diğer ürünlere daha az zarar vermesi amacıyla budak ekini olarak da yetiştirilir. Ayçiçeğinin en büyük düşmanı Fusarium adı verilen bir mantar hastalığıdır. Kök, gövde ve yapraklarda çürümeye yol açan bu hastalık oldukça yaygın görülür ve üretimde ciddi kayıplar verilmesine neden olur. Ayçiçeğinin bir başka düşmanı ise tüylü küf adı verilen bir mildiyo hastalığıdır ve tarla sulaması sırasında suda yaşayan yosunlardan henüz tohum aşamasındayken bitkiye bulaştığı keşfedilmiştir. Ve ayçiçeğinin başlı düşmanları arasında diğer tarım bitkilerinin köklerine de büyük zararlar veren istilacı bir bitki olan canavar otu yani orobanke yer alır. Günümüzde ayçiçeğinin zararlarına karşı daha dayanıklı türlerinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Ayçiçeğinin en ilginç özelliği heliotropizm adı verilen bir özellik göstermesidir. Yani güneşin gökyüzündeki hareketlerini izleyen bir bitki olmasıdır. Bitki bunu yalnızca gelişiminin erken dönemlerinde çiçek tablasını güneşe doğru yönlendirerek yapar. Bitkinin büyüme hormonları aracılığıyla tetiklenen bu hareketin amacı daha fazla fotosentez yaparak daha çok büyümektir. İnanılması güç ama bilinen en uzun ayçiçeğinin 9 metre 17 santimlik rekor bir boya ulaştığı kayıtlara geçmiş ve bu bitkinin neredeyse kısa boylu bir ağaca dönüştüğü anlamına geliyor. Bu arada ayçiçeğinin gün boyunca doğudan batıya hareket eden çiçek tablası gece yeniden doğuya yönelerek kendini güneşin ilk ışıklarını hazırlar. Ayçiçeğinin çevre açısından en önemli özelliği ise toprağı kurşun, kadmiyum ve civa gibi ağır metal ve zehirleyicilerden arındırmasıdır. Bu nedenle de toprağın restorasyonu içinde kullanıldığı görülebilir. Nükleer atıklar konusunda çok etkili olmasa da nükleer felaketlerden sonra toprağı arındırmak için Çernobil ve Fukushima gibi bölgelerde de yetiştirilmiştir. Bu zehirler haliyle bitkinin tohumlarında da birikebilir. Fakat çekirdek ve yağ üretimi sırasında gerçekleştirilen kavurma ve rafinasyon yöntemleriyle sadece ağır metal kaynaklı zehirlerden arındırılabilmektedir. Yine de size çok acı olan tohumları tüketmemenizi ya da bu konuda çok şüpheciyseniz satın alırken üretim yerini araştırmanızı tavsiye edebilirim. Ayçiçekleri çiçeklerin dilinde hayranlık, gurur, sadakat ve uzun ömrün sembolüdür. Sarsılmaz bir inanç ve canlılık gibi kavramları da temsil eder. Rüyada ayçiçeği görmek ise mutlu ve başarılı bir döneme gireceğiniz şeklinde yorumlanır. Ayçiçekleri sayısız sanatçıya ve pek çok sanat dalından binlerce esere esin kaynağı olmuştur fakat şüphesizdir ki bu sanatçılar arasında ayçiçekleriyle en çok beraber anılanı ise onları resmetmeyi çok seven dünyaca ünlü Hollandalı ressam Van Gogh'tur. Ayçiçeğinin yaygın bilinen Yunan mitolojisindeki dramatik öyküsünü sığla ağacını anlattığım videoda anlatmıştım. Sıla ile ayçiçeğinin ne alakası var diyenler muhtemelen o videoyu izlememişlerdir. Bu videodan sonra sığla ağacının videosunu izleyip hem ayçiçeğinin öyküsünü dinleyebilir hem de sığla ağacıyla ne gibi bir ilişkisi olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu da ayçiçeğinin yaratılışıyla ilgili hikayeyi henüz duymamış olanlar için bir sürpriz olsun. Hikayeyi dinlemiş olanlar ise şaşırtıcı bir sürprizim var. Yunan döneminde henüz Güney Amerika'dan Avrupa'ya ulaşmamış bir bitki nasıl olup da Ovidius'un anlattığı bir efsaneye konu olabiliyor? Bu da apayrı bir tartışma konusu. Keza Ovidius'un aktardığı efsanelik bitkinin Helianthus değil de Heliotrop yani bambulotu ya da bir papatya türü olan Calendula olma ihtimali çok daha yüksek. Ve belki de ayçiçeğinin gerçek öyküsünü bu nedenle Yunan mitlerinde değil de öncelikle Güney Amerika'da ve hatta Peru'da yaşamış ve güneşe tapan Aztek, Otomi ve İnka medeniyetlerinin öykülerinde aramak gerekiyor.
Iroquois Kızılderili mitolojisinde ay çiçeklerinin ikiz kardeşler olan iyilik ve kötülüğü doğurduktan hemen sonra ölen toprak ananın bacaklarından yetiştiğine inanılır. Bu çiçekler toprak ananın yaşam ve ölüm döngüsü ya da yaratıcı ve yok edici güçler arasında bir denge kurulması için kendi feda etmesini simgeler. Iroquois'lara göre kötülük de iyilik kadar önemlidir. Çünkü kötülük olmadan iyiliğin değerini kimse bilemez. Ay çiçekleri ayrıca Zuni halkının bereket ve korunma amaçlı dinsel törenlerinde de güneş tanrısının kutsal çiçeği olarak kullanılır. İnka medeniyeti de geçmişte ay çiçeklerine güneş tanrısını bir temsil olarak tapmışlardır. Günümüzde ise ay çiçeği Ukrayna'nın ulusal çiçeğidir. Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmeye başladığı ilk günlerde Ukraynalı bir kadının karşılaştığı bir Rus askerine söylediği bir cümle, ay çiçeklerini ayrıca direnişin, umudun ve dayanışmanın sembolü haline getirmiştir. Kadın elindeki ay çiçeği tohumlarını işgalci Rus askerine uzatarak cesaretle "Al bu tohumları ceplerine doldur ki en azından hepinizin ölüp gideceği bu topraklardaki mezarınızda ay çiçekleri yetişsin" demiştir. Merak edenler bu videoyu YouTube üzerinden de bularak izleyebilirler. Videoyu sonlandırırken dilerim ki ay çiçekleri en kısa zamanda tüm zorbaların ve kötü yürekli insanların mezarlarında bitsin ve onların geride bıraktığı acıların üzerini örterek dünyayı savaşların yaşanmadığı çok daha güzel, barış, umut ve huzur dolu bir yer haline getirsinler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki Günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.